Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 66.500 dolardan işlem görmekte. İlerleyen günlerde Bitcoin'in fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? Hedef fiyat kaçtır? Beklentilerimiz nelerdir? Tüm detayları bu videoda net bir şekilde anlatıyor olacağım. Bitcoin nihayet düşen trend direncini kırdı ve düşen trend direncinin kırılmasıyla birlikte bu bölgede direnç üzerinde kapanışlar gerçekleşti ve hemen akabinde de fiyatın 59.000 civarından hızlı bir şekilde 67.000'e ulaştığını gördük arkadaşlar. Son videoda hatırlayacak olursanız son videoyu yayınladığımızda Bitcoin'in fiyatı 58.000 dolardaydı. Son videoda neleri anlatmıştık? Almanya satışlarının bittiğini anlatmıştık. Bildiğiniz üzere Almanya'nın elinde yaklaşık 50.000 Bitcoin vardı ancak bunların tamamını artık sattılar ve cüzdanlarında herhangi bir Bitcoin kalmadı ve bunun da pozitif olduğunu önceki videoda anlatmıştık. Hemen akabinde ETF alımlarından bahsetmiştik. Grafikte görebileceğiniz üzere ABD tarafındaki ETF'lere ciddi girişler devam ediyor ve ETF alımlarının da pozitif olduğunu anlatmıştık. Hatta başlıkta zaten Almanya satıyor, Amerika alıyor şeklinde bir ibarede kullanmıştık arkadaşlar. Hemen akabinde balina alım ve satımlarını göstermiştik ve balinaların herhangi bir satış yapmadığını, hatta alımlara devam ettiklerini anlatmıştık ve bu durumda elbette son derece pozitif. Bunun da hemen ardından Bitcoin'in yine halving performanslarını bir kez daha hatırlatmak istemiştik ve bunu da videoda anlatmıştım arkadaşlar. Halving'den sonra genellikle fiyat burada birkaç ay yatay ilerliyor ama akabinde geçmiş halvinglerde harika performanslar gösterdiğini görüyoruz. Bu halvingde de olmaması için herhangi bir sebep yok. Zaten spot CVD'nin pozitif olduğunu ve Coinbase'in burada alımlara devam ettiğini önceki videoda konuşmuştuk arkadaşlar ve akabinde de balina aktivitesinden bahsetmiştik. Balina aktivitesi bu noktada pozitife dönmüştü ve pozitifte kalmaya devam etti arkadaşlar. Hemen şöyle kısaca da bir kesit oynatmak istiyorum videodan. Önceki videoda neler söylemişiz ve neler gerçekleşmiş çok kısaca birlikte bir dinleyelim. Zaten 66.000 bölgesinde short likidasyonlarının da yoğun olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar üst kademelerde elbette shortlar yoğun ama en yoğun kadememiz bakın burada sarı çizgiyle görebileceğiniz üzere uzun süredir bu seviyelerde zaten short likidasyonu yoğun. 66.000 67.000 aralığı. Zaten teknik grafiklerde de bakın burada 66.000 kademesini çizmiştik. Burası önemli bir direnç olarak çalışabilecek seviye. Yani 59.000 60.000 bölgesi aşıldığı anda 66.000 civarını hedef fiyat olarak takip edeceğiz. Zaten burada da short likidasyonları yoğun olduğu için piyasa shortçuları bir kez likit etmek isterse bu seviyeye kesinlikle ulaşacaktır. Alt tarafta ise evet arkadaşlar görebileceğiniz üzere Bitcoin'in fiyatı 59.000 dolardayken 59.000 bölgesinin aşılımının pozitif olacağını ve bu aşılımla birlikte 66.000 bölgesini hedef fiyat olarak takip edeceğimizi videoda anlatmıştık ve akabinde de zaten şöyle güncel grafiğe bakacak olursak video sonrasında Bitcoin öncelikle 59.000 üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 59.000 üzerinde gerçekleşen kapanışın hemen ardından elbette düşen trend direnci de kırılmış oldu ve akabinde fiyat bahsettiğimiz gibi 67.000 bölgesine başarılı bir şekilde ulaşmış oldu arkadaşlar. Vakit ayırıp bu videoları izliyorsunuz ama bu videolar gerçekten faydalı oluyor mu? Bunu göstermek için önceki videodan kısa bir kesit gösterdim arkadaşlar. Umarım önceki videoyu izleyip buradaki yükselişten de faydalanabilmişsinizdir. Peki güncel durumda neler olacak? Biraz da bunları anlatmak istiyorum. Güncel durumda düşen trend direncinin kırılması elbette pozitif oldu ve fiyat sürekli olarak bakın dip seviyelerini yükselterek ilerlemeye devam ediyor. Aynı şekilde zirve seviyelerimiz de yükselmeye devam ediyor. En son zirve fiyat olan 64.000'in de zaten üzerinde zirveler yapıldı. Bu bölgede fiyatın yeni yüksek zirveler ve yeni yüksek dipler yaparak yükselişine devam etmesi son derece pozitif. Önemli olan nedir? Her direncin kırılmasıdır arkadaşlar. Burada fiyat ilk dirence ulaştı ve bu bölgede ciddi anlamda likidasyonlar temizlendi. Burada short likidasyonları önceki videoda göstermiştim. Oldukça yoğundu ve fiyatın bu bölgeye ulaşmasıyla bu likidasyonların bir kısmı temizlendi, bir kısmı halen duruyor. Burada arkadaşlar yükselişin devam edebilmesi için kesinlikle direnç kanalı üzerinde burada şöyle 67.300'ü göstermekte şu anda bu seviye. Yani 67.500 üzerinde en azından 4 saatlik kapanışların gerçekleşmesi buradaki yükselişin devam edeceğini gösterir. Zaten bu direnç kırılırsa da bir üst direncimiz 72.000'i göstermekte. Fiyatın bu direnç kırılımı ile birlikte 72.000'e doğru yükselme ihtimali oldukça yüksek olacaktır.
Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir paylaşım yapmıştım ölü kedi sıçrayışı ile ilgili. Buradaki yükselişin ölü kedi sıçrayışı olma ihtimali de bulunuyor arkadaşlar. Yani burada zaten fiyat hatırlarsanız en son dip noktamız neresiydi? 56.800 bölgesiydi. Bu seviyenin altında yeni bir dip yaptık. Bu dibin altında dip yapılması biliyorsunuz düşen trendin başlangıcına işaret eder. Burada da arkadaşlar bir önceki zirveyi geçemezsek yani 72.000 bölgesini geçemeden fiyat tekrardan düşmeye başlarsa bu hareketin muhtemelen ölü kedi sıçrayışı olduğunu anlarız demiştik. Şu anda da arkadaşlar burası hem direnç olduğu için hem short likidasyonları temizlendiği için hem de ölü kedi sıçrayışı ihtimalimiz bulunduğu için 66.000 67.000 direnç kanalında bir miktar kar satışı yaptık ve girişe stopları ekledik. Yani burada piyasa düşecek olsa dahi kar aldığımız için ve girişe stop koyduğumuz için düşüşleri zararsız atlatmış olacağız. Yükseliş devam edecekse de zaten pozisyonların bir kısmı açık kaldığı için, devam ettiği için yükseliş devam ettiğinde kar yazmaya devam edeceğiz elbette. Ekstra olarak zaten buradaki direncin kırılımıyla yeniden alım yapma imkanımız da bulunuyor. Yani yükseliş devam edecekse dahi 67.500 üzerinde kapanış gerçekleştiğinde veya buradaki 72.000 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleştiğinde yeniden alım yaparak yükselişi de yakalayabileceğiz arkadaşlar. Güncel verilere şöyle kısaca bakacak olursak balinalar tarafında herhangi bir satış yok. Balinalar Bitcoin'lerini tutmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Hatta burada zaten fiyat 56 binlere, 55 binlere, 54 binlere düştüğünde hızlı alımlara başladılar ve burada Big Spot'un yani balinaların, büyük yatırımcıların CBDC'nin yükseldiğini görmüş olduk arkadaşlar. Bu da son derece pozitif bir durum. Küçük yatırımcılar özelinde de buradaki yükselişi yine yakalayamadılar. Halen satışlara devam ediyorlar. Aslında küçük yatırımcılarda genel anlamıyla bir korku mevcut. Son birkaç aydır fiyat yatay ilerliyor veya düşüyor. Tabii ki böyle bir durum olunca da küçük yatırımcıların şu anda piyasaya olan güveni kırılmış vaziyette. Muhtemelen ne zaman girecekler, ne zaman alım yapacaklar? Muhtemelen arkadaşlar fiyat 75 bini aşıp yeni zirve yaptığında 80 binlere 100 binlere ulaştığında o zamanlar tekrar bu verilere yine bakıyor olacağız ama söylemek gerekirse muhtemelen buradaki mavi çizgi yükselişe geçecektir. Tam aksine o dönemlerde de artık burada alım yapan balinalar yavaş yavaş satışları yapacaktır. Ve aslında fiyat zirvedeyken Bitcoin'ler büyük yatırımcıdan tekrar küçük yatırımcıya geçmiş olacaktır. Bu piyasa düzeni yani finansal piyasalarda bu yüzyıllardır bu şekilde devam ediyor. Spot CVD'ye borsalar özelinde baktığımızda Coinbase'in alımlara devam ettiğini görüyoruz. Son 1-2 günde şurada bakın ufak bir satış yaptılar. Görebileceğiniz üzere burada fiyat biraz düştü. Yani CVD biraz düştü. Ama akabinde arkadaşlar tekrardan haftanın son işlem gününde ETF'in alımlarının gelmesiyle birlikte yeniden Coinbase'in spot CVD'si yükselmiş oldu. Binance tarafı yatay ilerlemeye devam ediyor ama Coinbase'in alımda olması burada görebildiğiniz gibi spot CVD'yi yükseltmek için yeterli ve bu da aslında son derece pozitif bir veri. Yükselişin sebebi de elbette spot CVD'nin yükselmesinin temel sebebi ETF alımları oldu arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse şu anda ETF'lere net giriş 288.900 Bitcoin'e ulaştı. Yani her geçen gün aslında ETF yatırımcılarının elindeki miktar artmaya devam ediyor. Adamlar düzenli bir şekilde aslında Bitcoin'leri topluyorlar. Yükseliş beklentileri olmasa veya uzun vadeli görünüm negatif olsa önümüzdeki 1-2 yıl için finans piyasalarını etkileyecek, Bitcoin'i etkileyecek, düşüş trendine bizi sokabilecek negatif bir etken olsa kesinlikle almazlar diye düşünüyorum. Kimse almaz arkadaşlar ama şu anda hem büyük yatırımcıların, balinaların cüzdanlarına baktığımızda Bitcoin miktarları artmaya devam ediyor. Herhangi bir satış yapmıyorlar. Öte yandan ETF yatırımcılarına baktığımızda keza onlar da kesinlikle herhangi bir satış yapmıyorlar ve ellerindeki miktar aslında sürekli artmaya devam ediyor. Bu durumda arkadaşlar aslında büyük yatırımcıların, balinaların, ETF yatırımcılarının, ABD tarafındaki kurumsal yatırımcıların Bitcoin tarafındaki beklentilerinin önümüzdeki aylar için, önümüzdeki yıl için en azından pozitif olduğunu bizlere gösteriyor. Zaten halvingden de ötürü önümüzdeki aylarda yine pozitif beklentiler muhtemelen piyasaya sürülecektir. Burada da ETF yatırımcılarının alıma devam ediyor olması son derece pozitif arkadaşlar. Şu şekilde balina aktivitesini göstermek istiyorum. Balina aktivitesi pozitif bölgede ilerlemeye devam ediyor. Şu anda artı 7'de arkadaşlar. Balina aktivitesi gerçekten yoğun bulmada bize büyük bir imkan sağlıyor. Hatırlayacak olursanız bakın balina aktivitesinin kırmızıda olması negatif diyoruz. Yeşilde olması pozitif diyoruz. Kırmızıda olduğunda bakın sürekli fiyat düşmeye devam ediyor. En son
Ne zaman yeşilden kırmızıya geçmiş? Tam olarak şu bölgede arkadaşlar 69.000 bölgesinde yeşilden kırmızıya geçmiş. Akabinde de 69.000'den 70.000 civarından 54.000'e kadar bakın ciddi bir düşüş trendi gördük. Yani aslında burada balina aktivitesinin kırmızıya geçtiğini görüp 69.000'de satan bir yatırımcı buradaki %22'lik düşüşten korunmuş oldu. Peki ne zaman balina aktivitesi tekrar pozitife geçti? Tam olarak şu bölgede arkadaşlar 58.000 bölgesinde. Zaten önceki videoda bunu sizlerle paylaşmıştım. Balina aktivitesinin pozitife geçtiğini anlatmıştık. Bu bölgede de bakın tekrar yeşile döndü. Yeşile döndükten sonra da hızla yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yani balinaların bu yükselişte etkisi var ve balina aktivitesi pozitifte olduğu için %13'lük bir yükseliş gördük. Güncel durumda bakın balina aktivitesi pozitif bölgede kalmaya devam ediyor. Balina aktivitesi pozitifte kaldığı sürece de muhtemelen yükseliş trendinin devam etmesini bekleriz arkadaşlar. Bu da yön bulmada bize büyük bir fayda sağlıyor. Öte yandan likidasyon haritasına baktığımızda şu bölgede bakın sarıların yoğun olduğunu görüyorsunuz. Burası 66.000 67.000 direnç kanalı. Buradaki likidasyonlar çoğunlukla temizlendi. Zaten bakın fiyatın şöyle sarı çizgiye değdikten sonra sürekli düştüğünü görüyorsunuz. Mesela sarı çizgiler temizleniyor. Ufaktan fiyat bir geri çekilme yaşıyor. Burada aslında shortların temizlenmesinden ötürü güncel durumda halen 70.000 bölgesine kadar short likidasyonlarımız yoğunluğunu koruyor arkadaşlar. 70.000 üzerinde de çok fazla short likidasyonu yok. Long likidasyonları ise 51.000 52.000 civarlarında şu anda yoğun arkadaşlar. Yani biraz daha short temizliği yapılacaksa şöyle fiyat 70.000'lere kadar yükselebilir. Bizim için de zaten önemli olan burada ilk etapta 67.000 bölgesinin aşılması, akabinde de 72.000 direncimiz bulunuyor. Ondan sonra da zaten all time high seviyesi şöyle fiyatın halving döneminde denemiş olduğu en yüksek seviyede tam olarak şu bölge arkadaşlar 73.764 Binance spot fiyatı maksimum bu seviyeye ulaştı. 72.000-74.000 aralığı da elbette direnç olarak muhtemelen çalışacaktır. Burayı da zaten kırdıktan sonra önümüzde herhangi bir direnç kalmıyor arkadaşlar. 67.000 bölgesini dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Veriler genel anlamıyla pozitif. Tek negatif durum bu yükselişin ölü kedi sıçrayışı olma ihtimali. Bu ihtimale de karşın zaten ufaktan kar alımı yaptık. Bir miktar kar realize etmiş olduk ve girişe stop koyarak burada riskimizi sıfıra düşürdük. Yani burada piyasa eğer bu hareket ölü kedi sıçrayışıysa ve birden fiyat düşecekse 50 binlere 40 binlere vesaire, buna rağmen bile önlem aldığımız için yani girişe stop koyduğumuz için ve kar alımı yaptığımız için aslında düşüş gelse dahi zararsız bir şekilde bunu atlatmış olacağız. Yükseliş devam ettiğinde de zaten açık pozisyonlarımız kar yazmaya devam edeceği için kar elde edebileceğiz. Ekstra olarak da direnç kırılımlarıyla zaten ekleme yaptığımızda yükseliş trendinden harika bir verim alabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım önceki videoyu izleyip siz de bu yükselişten faydalanmışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Videonun beğenilmesi daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyor ve daha fazla insan da bu tarz bilgilerden faydalanırsa elbette çok daha iyi olacaktır. Güncel Bitcoin analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Beklentilerimizi net bir şekilde aktardığımı düşünüyorum. Bir sonraki Bitcoin analizinde görüşmek üzere.